Merhaba. Bugün daha değişik bir yöntem izleyeceğim ve daha karşılıklı sohbet eder gibi doğal ilerlemeyi düşünüyorum. Daha az yapılandırılmış oldu, yani neler söyleyeceğimi kafamda toparlamamış bile olabilirim tam olarak. Ama hem siz benim evime davetli olmuş gibi olun, hem de ben sizin evinize belki davetli olmuş gibi olabilirim diye düşündüm. Biraz sohbet adında ilerlemesini istedim. Deneyerek göreceğiz nasıl olacağını. Bu arada saçımı yeniden tıraş ettim ve bu sefer çok çok kısa kestirdim. Bir tazelik, yeni başlangıçlara taze bir başlangıç olsun istedim. Çok uzun süredir beklemiş olduğum oturum izni çıktı. Bunu birlikte kutlayalım diye burada paylaşıyorum. Tabii bunu söylemek de benim için yeni, çünkü güzel şeyler çok fazla paylaşılmaz geldiğim yerde. Bir şey olur, nazar değer gibi bir şey, yani bir şey olur, bir şey, başımıza bir şey gelir diye. Halbuki bu güzel şeyi paylaştığımız için mi başımıza bir şey gelir, yoksa kendimizi daha çok sıkıştırdığımız, sınırladığımız, o güzellikleri yayamadığımız, hatta o mutluluğumuzu dışarı çıkaramadığımız için mi? Bilmiyorum, işte bu da benim sesim değil, dışarıdan gelen sesler. Sesini o kadar çıkaramama üzerine kurulmuş ki aslında kültürde de var işte, hani bildiğimiz aman paylaşmayalım. Olur mu ya? Hani açalım ki hani paylaşalım, sevincimiz de yayılsın, değil mi? Neyse, komik, yani ne kadar buna inandım bilmiyorum ama demek ki inanmışım, içselleştirmişim ki bunu söylerken rahatsız olabiliyorum. Ya zaten rahatsız olduğumuz yerleri gördükçe anlıyoruz. Burada bir şey var. Hani burada rahatsız olarak söylüyorum ama söylemek istediğim bir şey. Evet. Demek ki başka etkenler bizi engelliyormuş. Veya biriyle konuşurken rahatsız hissedebiliriz. Ve burada durup bakabiliriz. Evet, şu anda rahatsız oluyorum. Bedenim rahatsız. Sesim rahatsız. Duruşum rahatsız. Tam olarak neden? Benim güvende olmadığım bir yerde miyim gerçekten? Yoksa hiç güvende olmadığım için şu anda sesimi çıkarırken risk altında, tehdit altında gibi mi hissediyorum? Dolayısıyla bunun tek bir formülü yok. Yani diyemeyiz ki şu anda rahatsız oluyorum. Bu demek ki benim sesim değil. Şu anda rahatsız oluyorum. Demek ki bu benim bedenim diyor ki dur. Olabilir diyebilir ama işte öğrenerek o sesleri, hani hangisi bizim sesimiz, hangisi değil, gerçekten güvende miyiz, değil miyiz, bunları yaşayarak ve öğrenerek anlıyoruz. Zaten bu videoların nedeni bu. Birlikte anlamak. Şimdi konuşarak, sohbet ederek, örneklendirerek belki biraz daha kendimizi anlayabiliriz. Kendi sesimizi nasıl duyarız? Bedenimiz bize nasıl konuşur? Neden sınır koyamıyoruz? Sınırımızı nasıl koyarız? Bunların hepsini bu kanalda konuşacağız birlikte. Sınır koyamamak, işte önceki videoda bahsettiğim gibi evimizi başkalarının düzenlemesine izin vermişiz. Hep başkalarının sesiyle kendi sesimiz karışmış. Hatta o ses bizim iç sesimizmiş gibi algılamaya başlamışız. Küçülerek var olmayı öğrenmişiz. Çünkü bu bir savunma mekanizması olarak gelişmiş. Eğer görünmez olabilirsek gerçekten var olabiliriz gibi. Paylaşımda gördüm. Küçüklükte bu hayatta kalmak için küçülmeyi ve görünmez olmayı öğrenmenin varoluşsal bir ölümün ilk provası olarak adlandırmış. Bu beni çok duygulandırdı ve tabii ki başka yerlere götürdü. Hayatım boyunca kendi düşüncelerimden emin olmama sebebim, kendi değerleri bir kenara bırakın, kendi sözlerimden, düşüncelerimden, hislerimden ve hatta fiziksel ağrımdan, karnımın açlığından emin olmama sebebim aslında kendimi gerçekleştirememem. Bedenimi
dinleyememem, benliğimi oluşturamamam, o küçülmeyle, o kendini kapatmayla veya sessizce bir şekilde yaşamam gerektiğini düşünmekle gelişen bir kendinden emin olmama durumu. Bu kararsızım diye bir şekilde işte kişilik özelliği gibi sonradan gösteriliyor. Ya da başka işte daha önceden bahsettiğim koyduğumuz kişiliğimizi etiketler. Halbuki kendimiz olamamışız. Hep başkalarının düşüncelerini ödünç mü almışım, satın mı almışım bilmiyorum ama başkaları, şimdi kendi belli başlı doğru bulduğum, işte değerli bulduğum yaklaşımları, tutumları başkalarının sözleriyle ifade etmeye çalıştım. Bu yüzden de hep kendimi yargıladım. Ben yokum çünkü orada ben diye bir şey yok. Başkasının söylediği cümleyi alıp ben o şekilde ifade ediyorum. Çünkü ben kendi cümlelerimi kuramazmışım gibi. Kendim buna yetemezmişim gibi. Ne kadar üzücü değil mi? Aslında kendimizi de içten içe suçluyoruz. Yani fiziksel olarak bile doktora gittiğimde örneğin ağrımın tam olarak nerede olduğunu söyleyemezdim. Hiçbir zaman kendimden emin olamadım. Çünkü orada oluşan bir kendilik değerim yoktu. Şimdi bu buna bağlanıyor yine kendi değer algımızı çarpıtmaya bağlanıyor tekrar. Bunu hep nerede görüyoruz? Sosyal medya örneklerinde hep gördüğümüz ilişki paternleri değil mi? Bu şekilde ilişkilere giriyoruz. Kendimizi küçülttüğümüz, sesimizin çıkmadığı gibi ilişki ya da işte sürekli bir şekilde istismara uğradığımız ilişkilerin içine giriyoruz böyle olunca değil mi? Ama bu aslında bu ilişki biçimlerinden ziyade, yani onlar da var ama o kadar fazla içimize yerleşmiş ki, yani şurada karnımızın içinde, arkasında öyle derin ve büyük bir inanç var ki orada oturan. Kendi kendimize konuştuğumuzda bile kendimizi küçültebiliyoruz. Yani aslında bunlar benim fikirlerim değil. Ben bunları söylüyorum ama ben bir sahtekarım. Çünkü ben onun sözlerini kullanarak söylüyorum. Aslında sen kendi cümlelerini de yaratabilirsin ya da referans verebilirsin, değil mi? Çok değişik bir örnek veriyorum, biliyorum. İşte o değer algısı o kadar yok olmuş. Yani değersiz bir şekilde buradayım demek o kadar zor ki, hakkını aramak, buradayım demek, fikirlerini dile getirmek. Toplulukta, grupta, herhangi bir organizasyonda dahi elini kaldırıp bir şey söylemek. Kendi sesini orada duyurmak. Evet, ben de buradayım ve benim de bir fikrim var diyebilmek o kadar zor ki sesimiz titreyebiliyor. Suçluluk hissedebiliyoruz. Dolayısıyla hep başkalarının hazırda olan bir şeyin, bir kılıfın içine girmeye çalışabiliyoruz. Yani buna yol açıyor sonuç olarak. Bu yüzden şu anda mesela benim görünmeye cüret etmem, bu şekilde videolar çekmem, insanlara ulaşmaya çalışmam aslında kendi içimde bir devrim. Ciddi anlamda ve çok zor. Zorlanıyorum. Yani aslında fark etmiyor ne kadar yıl kendimle çalıştığım. Çünkü şu anda bunu gerçek anlamda pratik ediyorum. Ve neden bu kadar büyük? Neden herkese açık paylaşımlarım? Neden her yere ulaşmaya çalışıyorum? Çok büyük bir şekilde yapıyorum bunu, değil mi? Çünkü artık o önceki videolarda bahsettiğim aciliyet hissi taşmak üzere. Biliyorum, kendime de başkalarına da faydam dokunabilecek bilgiler edindim, deneyimler edindim. Dolayısıyla artık susmanın bir anlamı yok. O yüzden bu kadar büyük hareketler yapıyorum. Çünkü kendime de kanıtlamam gereken bir şey var gibi hissediyorum. Çünkü bunu artık daha fazla işte şunu oluşturayım, işte şu işi kurmaya çalışayım, bunu yapmaya çalışayım gibi değil de aslında daha fazla ses çıkararak yapıyorum. Çünkü kendime de kanıtlamam gereken bir değer var ortada. Biliyorum, zihin seviyesinde aslında değerli olduğumu, insanlara yardımcı olabildiğimi ve yaptığım işlerde
Ne iş olursa olsun o kadar önemsediğim bir şey değil benim kariyer. Ona başka bir zaman gireriz. Yaptığım her işte iyi olduğumu, bana güvenildiğini biliyorum. Ama bunu kendime kanıtlamam gerekiyor. Ve artık sesimi çıkardığımı, artık değiştiğimi, artık kendi yapacağım eyleme güvendiğime, inandığımı, dışarının ne düşüneceğini hiç önemsemediğimi. Bakın buralar işte zihin seviyesinde tamam. Ama tabii ki pratikte içsel olarak o kadar yerleşmiş şeyler kolay kolay gitmiyor. Biliyorum ki beni tanıyanlar bir şekilde konuşuyorlar. Yakınlarım dahi, yani işte ne oldu bu kıza, işte acaba kafasında bir sorun mu oluştu? Olabilir, evet. Yani buna izin vermem gerekiyor. Çünkü bakın, tanınan kişi şu ana kadar neredeyse 40 yaşına gelecek bir insanın bu ana kadar hayatının yarısı boyunca, belki daha fazla, tanınan kişi tamamen bambaşka bir kişi. Böyle bir şey yapmayacak bir kişi. Yayınlar yapıp paylaşmayacak biri. Ben de buradayım demeyi bencillik olarak yaşamış biri. Yani ben de buradayım, benim de sesim var, ben de konuşacağım. Pek olmamış. Dolayısıyla bunu birçok şeyden konuşarak, kendimden konuşarak, deneyimlerimden konuşarak kırmaya çalışıyorum. Peki buraya nasıl geldim? Aslında ne tam olarak bu kadar fazla ses çıkarmama neden oldu? Herkesin farklı yöntemleri olabilir bu arada. Benim için en uygun yöntem şu an bu olduğu için böyle yapıyorum. Ve tabii ki yapmak istediğim işe yakın olduğu için. Önceki videoda bahsettiğim bu birkaç aylık olan flörtleşme deneyimi benim için galiba ciddi aydınlanma oldu. Şimdi aslında bu kişinin hayatımda hiçbir önemi gerçekten yok. Yani hiçbir şekilde birlikte olmak istemeyeceğim biri. Fiziksel olarak bile çekilmeyeceğim biri. Neden oldu? İşte yani tam bu kırılma dönemindeydim. Hayatımda bir şeyi devrim niteliğinde değiştirmek istiyordum. Radikal kararlar almak istiyordum demiştim ya önceki videolarda. İşte bu sürede bu insanla birlikte olmaya çalışmam aslında o kırılma noktası, hayatımdaki kırılma noktasından, belirsizlikten korkmamdı. Büyük ihtimalle o belirsizliğin içine girmek o kadar korkuttu ki ben tanıdık yerde, hatta tanıdık yerin en dibinde, yani hatta seneler önce dahi, bu kadar çalışmayı kendimle yapmadan önce dahi bir ilişkiye gireceğimi düşünmeyeceğim bir insanla birlikte olmaya çalışmak, yani o kadar geriye dönmek, bence bu yüzden de. Korku. O ilişki içerisinde, ilişki de demek istemiyorum gerçekten, birkaç ay deneme gibi bir şeydi. O kadar fazla kendime, işte yine kendi sesim yok. Başkasının, onun sesi oluyor orada. Onun sesine o kadar fazla kendi sesim gibi duymaya başladım ki artılı bir şekilde işte beni yükseltiyor. Aslında bizim ne kadar benzer olduğumuzu söylüyor. Böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde benzer değiliz. Ama ben bunlara inanmak istedim. Ruh eşimi bulmuş olmak mı daha cazip, yoksa hayır ya ne alaka deyip gidip işte kendi değişimime odaklanmak mı? Tabii ki bu kısım çok daha zor geldi. Evet ya, ruh eşimi buldum. Bu insana devam edemem. İmkansız. Yani orada zaten kilitlenmiştim. Bağımlılıklarıma geri döndüm. Çünkü kendimi küçülttüğüm bir yerde herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğim bir yere tıkılı kaldım. Yani sıkışıp kalmıştım oraya. Dolayısıyla bu insanla bittikten sonra işte bir hafta bir kötü oldum gerçekten. Sağlıksız yöntemlerle baş etmeye çalışıyordum zaten. Kafam ayık değildi. Daha sonra fark edince alakasız olduğumuzu, gerçekten bir hafta sonra hani zaten bu kişiyle hani konuştum.
bir konuşma gerçekleştirmek istedim. Zaten o anda bir görsel değişmişti. Unutmuştum. Daha sonra gördüm. Bu derdim benim bu kişiyle değildi. Derdim kendimleydi. Ve sağlıklı olduğum zaman şu anda bunları yapabiliyor olmam tesadüf değil. Sağlığıma önem vermeye başladım. Spor yapmaya, egzersiz yapmaya başladım. Bu sayede üretmeye, yaratmaya başladım. Benim için bu yok artık diyeceğim patlama noktasında. Yani aslında geldiğim farkındalıkla yaşadığım pratiğin bu kadar çeliştiği, birbirinin zıttı olduğu bir noktada yok artık diyerek patlama noktasına gelince kendi sesimi kazandığımı düşünüyorum. Kendi sesine güven, kendine, ama bunun tabii ki bir geçmişte uzunca yıllar bir çalışma süreci var. Ve bundan 2 sene önce kendimi anladığımda, ihtiyaçlarımı anladığımda gördüm ki evet, ben bütün hayatım boyunca bu yüzden zorluk yaşamışım. Ben farklı bir şekilde gelişmişim. Hayatımda bunlar olmuş. Bu şekilde hayatta kalma stratejileri oluşturmuşum. Ve ihtiyaçlarım bambaşkaymış. Ve ben bu ihtiyaçları karşılayamamışım. Ve tüm hayatım boyunca öğrendiğim, aslında bana faydası olmayan yöntemlerle var olmaya çalışmışım. Gittiğim, çalıştığım, bulunduğum her alanda aslında kendi sesimi çıkarmaya çalıştığım zamanlar da oldu. Çıkardım ama çıkarırken hep suçlu hissetmişim. Başkasının benimle ilgili olan yargısına daha fazla güvenmişim. Ne kadar üzücü değil mi? Aslında bu kadar fazla bilgi ve deneyime sahibim. Aslında şöyle de bir yönü var. Güzel bence. Emin olmadıkça aramaya devam etmişim. Aradıkça sürekli yer değiştirmişim. Sürekli yer değiştirdikçe veya alan değiştirdikçe farklı deneyimler elde etmişim. Dolayısıyla birbirinden farklı, yani tek bir yerde dümdüz ilerleseymişim zaten, kendime biraz daha güvenseydim belki öyle yapabilirdim. Daha konforlu olurdu. Ama bu deneyimleri elde etmezdim. Dolayısıyla şu anda aslında daha açık görebiliyorum. Çünkü daha farklı yerlerde bulundum. Daha fazla şey görüp deneyimlediğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bir faydası oldu. Vizyonum iyice açıldı diye düşünüyorum. Eğer sesimizi çıkarmanın bu kadar güç olduğunu öğrendiysek, eğer sesimizi çıkarmanın hakkımız olmadığını düşündüysek, bir şekilde benliğimizi oluşturamamışız. Bir şekilde başkalarınınkini ödünç alarak yaşamaya çalışmışız. Sesimiz bir yerlerden aslında bize kendini duyurmaya çalışıyor. Biraz daha içimize dönüp biraz daha duymaya çalışmak. Biraz daha duyduğumuz sese de güvenmek. Çünkü yargılar, kendimizle ilgili yargılar geldikçe görüyoruz ki aslında o bizim sesimiz değil. Başkası yargılıyor bizi. Sesimizi çıkarabildiğimiz eşit yerlerde, gidip kendi hikayemizi anlatabileceğimiz yerlerde var olmak gerek. Bizi dinleyen kişilerle, gerçekten aktif dinleyen kişilerle iletişim kurmak gerek. Bedenimiz bizim düşmanımız değil. Bedenimiz bize sinyal verirken bedenim bunu bana yine yapıyor diye düşünmek yerine aslında orada bedenin niye sinyal verdiğini anlamaya çalışmak gerek. Tabii ki bununla ilgili çalışmalar var. Öyle kolay değil söylediğim gibi. Ama ilk adımı onu dinlemeye çalışmak, anlamaya çalışmak. Bedenim neden bana bu sinyali veriyor şu anda? Şimdi biz o sinyali duymaya başladığımızda anlamaya niyet ediyoruz. Ve sınır neden koyamıyoruz? Kendimizi küçülterek, sesimizi çıkartamayarak tabii ki sınırlarımızı koyamayız. Tabii ki başkasının onaylayacağı şekilde var olmaya çalışırız. Yani ne kadar aslında zorlansak da sınırımız aşılırken
Buna izin veririz. Biz eğer sınırımızın aşıldığına hep izin verdiysek, herhangi bir sınır çizemediysek, bunu tekrar tekrar yaşayacağımız deneyimlerin içine kendimizi sokmamız çok normal. Bununla baş edemediğimiz için sağlıksız yöntemlerle kendimizi uyuşturmaya çalışmak çok normal. Bu sadece madde kullanımı değil, bu başka şeyler de olabilir. İşte yemek, alışveriş, herhangi bir bağımlılık olabilir. Bedenimize iyi baktıkça aslında kendimize var olmak için bir yer açıyoruz. Kendimizde daha çok güveniyoruz. Kendimizi daha iyi duyuyoruz. Hayır demek yerine sürekli donduysak, insanları hayal kırıklığına uğratma korkusuyla yaşadıysak, sürekli kendimizi açıklamaya çalıştıysak, kendimiz gibi olursak sevilmeye pek etmeyeceğini düşündüysek, suçluluk duygusu, utanç duygusuyla büyüdüysek, reddedilme korkusuyla var olduysak, tam olarak var olamamışız demektir. Her zaman varoluşumuzu değerli bir zemine oturtabiliriz. Her zaman bütün bunları dönüştürebiliriz. Herhangi bir yaş, herhangi bir dönem, herhangi bir doğru zamanlı yok bunun. Bunu fark ettikten sonra sadece yalnızca konuşarak değil, kendimizi başka şekillerde de ifade edebiliriz. Bütün bunları denemekte bir sakınca görmüyorum ben. Ama şimdi ben onunla uğraşamam gibi şeyler söyleyebiliriz ama bir şeyi sistemli bir şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bir gün boyalarla oynarsınız, bir gün dans edersiniz, bir gün kendinizi yazıyla ifade edersiniz. Bunları dışarıya sunmanıza da gerek yok. Bir gün doğayla bağ kurarsınız, doğanın içinde kaybolursunuz. Meditasyon yaparsınız, bir gün şarkı söylersiniz, başka bir şey yaratırsınız, üretirsiniz, kolaj yaparsınız. Farklı farklı yöntemlerle kendimizi ifade edebiliriz. Bir gün çok uzun yürürsünüz, bir gün koşarsınız, bir gün yüzersiniz. O zaman da akıp gider bir şeyler, o zaman da rahatlarsınız. Kendimizi dengede hissedebilmenin, bedenimizde güvende hissedebilmenin farklı farklı yolları var. Farklı şeyler denemekte hiçbir sakınca yok. Farklı kaynaklarda bulabiliriz. Ben yakında bir meditasyon paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü meditasyonla yönlendiriyorum ve bir videoyu buna ayırmak istiyorum. Daha sonra başka videolarda da olur tabii ki. Başka bir videoda dışa vurumcu sanatlar hakkında konuşmak istiyorum. Kendimizi özgürce ifade edebilmenin, yine teknik detaylara sıkışmadan yalnız, sadece yaratıcılığımızın konuştuğu ve sonunda bunu bilişsel olarak da yorumlayabildiğimiz bir dışa vurumcu sanatlar videosu yapmak istiyorum. Başka videoda da bağımlılıklardan bahsetmek istiyorum. Daha nöroçeşitlilikten bahsedeceğiz. Çok konuşacağımız şey var. Heyecanlıyım ben. Bunun dışında başka şeylere de yer vereceğim. Sohbetimiz nasıl gitti bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama ben keyif aldım. Biraz kayboldum. Ama bu video böyle olsun istedim. Zaten mükemmel değildi. İyice zorlayıcı olsun istedim. Neden bilmiyorum. Umarım yakında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.